Evlilikte ya da ilişkide zamanla aradaki mesafe büyür mü? Peki bu mesafeyi kapatmak mümkün mü? Eğer biz ne zaman böyle olduk diye sormaya başladıysan yalnız değilsin. Belki de şimdi yeniden nasıl yakınlaşabileceğimizi düşünme zamanıdır. Merhabalar, ben Ayşegül, psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanıyım. Beni bir süredir takip eden arkadaşlarımın bildiği gibi Ramazan ayında güzel bir mola vermiştik ve Kur'an ayetlerini psikoloji penceresinden anlamaya çalışıyorduk. Bu yolculuk benim için çok kıymetliydi ve güzel bir farkındalık oluşturdu. Ramazandan sonra Rabbimizin güzel isimlerini psikoloji biliminin bakış açısıyla anlamaya ve anlatmaya karar verdim. Şimdi ise hem bu derinlikli içeriklere devam ederken hem de psikoloji ve aile danışmanlığı alanındaki konulara yeniden daha fazla yer vermek istiyorum. Çünkü biz sadece ruhsal değil, aynı zamanda ilişkisel, duygusal ve sosyal bir bütünüz. Ve bu bütünlüğü hem inançla hem de bilgiyle beslemek kalbime gerçekten çok iyi geliyor. Yani artık burada hem Rabbimizi tanımaya hem de kendimizi ve birbirimizi daha iyi anlamaya dair içerikler olacak inşallah. Amacım kitabımızın o eşsiz seslenişiyle bilimin verilerini birleştirip gönlümüzün derinliklerine nüfuz eden bir bakış açısı geliştirmek. Evet, şimdi sorumuza geri dönebiliriz. Biz ne zaman böyle olduk? Bazen çiftler şöyle söylerler, biz ne zaman bu kadar uzaklaştık, ne ara birbirimizi bu kadar az duyar olduk? Ve bilin ki bu soruyu kendine sormak yalnızca bir sorgulama değil, bir uyanıştır da aynı zamanda. Evliliğin başında her şey sanki daha kolaydır. Göz göze gelmek yeter, aynı anda bir şeye gülmek bile yetebilir. Ama zaman geçtikçe hayat araya girer ve iş yoğunluğu, çocuklar, sorumluluklar, bazen hastalıklar, bazen geçim derdi derken o ilk zamanların sıcaklığı fark edilmeden yavaşça sönmeye başlar. Maalesef ki iletişim azalmaya başladıkça cümleler yapılacaklar listesine dönüşüverir. Bugün süt almayı unutma, çocuğun veli toplantısı vardı, elektrik faturasını yatırdın mı ve duygular kalbin bir köşesine itiliverir adeta. Biri yorulmuştur, diğeri kırılmıştır ama kimse tam olarak dile getirmez bunları. Çünkü dile getirmek maalesef ki bazen kavga demektir ve kavga etmektense insanlar susmayı tercih ederler. Ama işte burası umutsuzluk değil, farkındalık noktasıdır. Burası bitti değil, nerede kaybettik diye bildiğimiz yerdir. Ve belki de asıl bağ tam da burada yeniden kurulabilir. Irvin Yalom, ilişkiler iyileşmenin en derin zeminidir der. Yani bir ilişki sadece mutlu zamanları paylaşmak için değildir. Bazen acılar birlikte taşınır. Biri düştüğünde diğeri eğilip elinden tutar. Her zaman eşit olunmaz ama sevgi bazen sadece bir elin uzanmasıdır. Mübarek Kur'an'da Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: eşler arasında sevgi ve merhamet var eden Allah'tır. Burada özellikle merhamet kelimesi çok kıymetli sevgili dostlar. Çünkü sadece sevgi yetmeyebilir. Merhamet olmadan anlayış gelişmez. Bazen sevmek karşı tarafın gözünden bakabilmektir. Ben olsam nasıl hissederdim diyebilmektir mesela. Soruları sorduk, sorunları konuştuk. Peki ne yapabiliriz? İlk adım konuşmak elbette ki, ama gerçekten konuşmaktan bahsediyorum. Suçlamak için değil, paylaşmak için konuşmaktan bahsediyorum. Ben böyle hissediyorum diyebilmek, sitem etmeden, savunmaya geçmeden sadece duyguyu ortaya koymaktan bahsediyorum. Yani sen hep böylesin demek yerine seni özlüyorum, yanımda olduğunu daha çok hissetmek istiyorum diyebilmek gibi. İkinci adım birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmemek. Kısa yürüyüşler, birlikte içilen bir bardak çay, çocuklar uyuduktan sonra edilen küçük sohbetler. Bunlar küçük gibi görünür ama aslında kalbin tekrar birbirine yaklaşmasını sağlar. Üçüncü adım gerektiğinde destek istemekten çekinmemek. Bazen kendi başımıza çözmek zor olabilir ve bu bir eksiklik değil, bir farkındalık göstergesidir aslında. Terapi iki insanın yeniden duymayı, görmeyi ve bağ kurmayı öğrenmesi için güvenli bir alandır. Yargısız, tarafsız, kırmadan ve kırılmadan konuşabilmenin yollarını açar. Birbirine yeniden dokunmayı, yeniden duymayı ve belki de ilk kez gerçekten anlamayı sağlar. Eğer şu an biz ne ara böyle olduk diyorsan belki de kalbinden şu soru geçiyordur: peki biz yeniden nasıl bir olabiliriz? Ve işte tam da bu soru iyileşmenin başladığı yerdir. Bu söylediklerim sana iyi geldiyse ya da bir yerlerine dokunduysa ne mutlu bana. İçinden bir yerlerden biz de böyleyiz diyorsan bil ki yalnız değilsin ve her zaman bir yol vardır. Muhakkak bir yol vardır. Bay bay. Yeniden başlamak her zaman için mümkün.